Uyarı. Bu filmde yer alan kıyamet, cennet ve cehennem görüntüleri sadece temsili görüntülerdir. Yoksa dünyadaki hiçbir görüntü ahiret yaşamını birebir yansıtamaz. En doğrusunu Yüce Allah bilir. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Cennet ve cehennem. Cennet ve cehennem, insanın sonsuza kadar yaşamını sürdüreceği, dünyadaki imtihanının neticesini göreceği iki yer. Bunca önemine rağmen, maalesef insanların birçoğu tarafından cennet ve cehennem konusu ciddiye alınmayıp bir şaka malzemesi olarak kullanılmaktadır. Kimi insanlar, cennet ve cehennemi duyunca onları hafife almaya, onlarla ilgili espriler yapmaya başlarlar. Ama bu işin hiç de şakası yoktur. Şu unutulmamalıdır ki bu dünyanın da insanınki gibi bir ömrü vardır. Ama cennet ve cehennem sonsuza kadar var olacaktır. İnsanlar şu gelip geçici dünya için mi cenneti feda ediyorlar? Dikkat edin, bu büyük bir ahmaklıktır. İnsanın göre göre, duya duya yaptığı bir ahmaklık. Ahmakların ahmağı, her halükarda öleceği halde kendisi için hüzünlü bir dönüşü seçen kimsedir. Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır. Dünya, insanın imtihan salonudur ve belirli bir süre için yaratılan dünyanın sonu kıyametle birlikte gelir. Bu büyük yıkımdan sonra artık insanlar ebedi yaşamları için diriltilirler. Tabii bugüne inanmayan kafirler diriltildiklerine çok şaşırırlar. O zaman eyvah bize! Bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaad ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler. Bazı insanların ölümden sonra dirilmeye inanmaması çok şaşırtıcı bir durumdur. Kur'an-ı Kerim'de bu duruma şöyle cevap verilir. İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu? Daha düne kadar hiçbir şey olmayan insanın öldükten sonra dirilme hakkında şüphelerinin olması ya da bunu inkar etmesi ne kadar aptalca bir harekettir. Bu aptallığı, bu nankörlüğü anlatmaya kelimeler yetmez. İnsan düşünürse elbette yeniden diriltilmenin hiç yoktan var edilmekten de kolay olduğunu anlar. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar. Dirilişten sonra bütün insanlar amelleriyle yüzleşmek üzere mahşer meydanında toplanırlar. O dehşetli korku atmosferinde herkes kendi derdine düşer. O günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır. O korku, dehşet, titreme, yalnızlık ve şaşkınlıktan dolayı evlat, baba, kardeş, eş ve akrabaların senden kaçtıkları,
Senin de hepsinden kaçtığın o anı düşün. Hele annenin bile senden kaçtığını düşünebiliyor musun? Nasıl da birbirinizi yüzüstü ve yardımsız bırakırsınız. Eğer o günün büyük korkusu olmasaydı, annenden, babandan, eşinden, çocuklarından ve kardeşinden kaçman yadırganabilirdi. Fakat tehlike büyüktür, korku şiddetlidir. Bu yüzden ne sen onlardan kaçtığından dolayı kınanırsın, ne de onlar kınanırlar. O halde insanın yapacağı en akıllıca davranış, kendisini en yakınlarıyla dahi ilgilenmekten alıkoyan o korkunç gün için hazırlığını yapmasıdır. Ve sonunda terazi konulur, amel defterleri dağıtılır. Sevapları tartıda hafif gelenlerle amel defterleri soldan verilenler hüsrana uğrarlar. O gün herkese kazandığının karşılığı verilir. O gün hiçbir haksızlık yoktur. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür. Hesaplar görüldükten sonra artık cennet ve cehenneme sevk başlar. Bu yolculukta ilk durak cehennemdir. Ateşe götüren önderler. Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir. Firavun ateşe götüren önderlerden biridir sadece. Onun gibi olan kişiler, yani Allah'ın yolundan gitmeyen, firavunlaşan, tağutlaşan, yasalarını, ilkelerini, geleneklerini, göreneklerini, Allah'ın yasalarının yerine geçirmeye kalkışan tüm liderler, atalar, yöneticiler, takipçilerini o gün ateşe götürürler. Ateşin öfkesi. O ateş kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar. Cehennem, cehennemlikleri uzaktan görünce onlara olan öfkesinden dolayı alevlerini saçıp homurtular çıkarır. Neredeyse o, cehennemlikler yolda kendisine gelirken intikam duygusundan çatlayacak hale gelir. Cehennemin uğultusundan dolayı deriler ürperir, tüyler diken diken olur. İşte ayakların ve kalplerin sarsılıp kaydığı o korkunç sahne. Ve sonunda cehennemlikler cehenneme ulaşırlar. Cehennem, kötülerin iyilerden ayrılıp bir araya toplandıkları mekan. Cehennem, Allah'la aralarına sahte ilahlar koyup onlara tapanların bir araya geldikleri mekan. Cehennem, dünyada zulüm ekenlerin karşılığında ateş biçecekleri mekan. Cehennem, niçin yaratıldıklarının farkına varamayıp odun gibi yaşayan insanların ateşte yanacakları mekan. Cehennem, Allah'ın örtünme emrine riayet etmeyip de açık saçık gezenlerin üzerlerinin ateşle örtüleceği mekan. Cehennem, tüy bitmemiş yetimlerin hakkını yiyenlerin yediklerini kusacakları mekan. Cehennem, faizcilerin açgözlülüklerinin karşılığını bulacağı mekan. Cehennem, zayıf ve Allah'a muhtaç olarak yaratılan